Merhaba, bugün size altıgen hırka anlatımı yapacağım. Burada iki tane görüyorsunuz farklı bedenlerde. Diğerlerini de fotoğraf olarak eklemeye çalışırım. Altıgen hırka iki tane altıgen parçanın birleşiminden oluşuyor. Biz bu hırkamızı 3 aşamada yapacağız. Öncelikle iki tane altıgen parça hazırlayacağız. Sonra beden genişletme yapacağız. Sonra parçaları birbirine ekleyeceğiz ve boyunu uzatacağız. Lastik geçeceğiz kollardan ve bedenden. Altıgen hırkanın farklı yapışları var. Böyle iki tane altıgen parçayı büyük bir şekilde örüp onu tek seferde birleştiriyorsunuz. Sonra lastik geçip bitiriyorsunuz. Ama biz buradaki hırkalar üzere devam edeceğiz. Size yine bir beden ölçü tablosu vereceğim. Yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Oraya göre, oradaki bedeninize göre siz ayarlamanızı yapacaksınız. Bedeninizi ona göre ayarlayacaksınız. Herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Elinizdeki en ince ipten en kalın ipe kadar kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Ben size ölçü vereceğim. O ölçüye kadar öreceksiniz. İpiniz kalınsa daha az sıra sayısında örersiniz. İpiniz ince ise daha çok sıra örersiniz. Tek fark eden sıra sayısı olur. Hırkanın yapımına başladığımda zaten video içinde de hırkayı örerken detayları vereceğim. Orada daha net anlaşılır olacak her şey. Bu hırkada batik bir ip kullandım. Beden genişliği 50 santim. Buradaki hırkada da kek ip kullandım. Burada da 57 santimlik bir beden genişliğim var. İstediğiniz bedene göre siz de ayarlamayı yapabileceksiniz. Bu hırkalarda olduğu gibi ve size fotoğraf olarak paylaşacağım önceden yaptığım hırkalarda olduğu gibi sıra sayısını artırarak ya da azaltarak bedeninize göre ayarlama yapabileceksiniz. Şimdi altıgen parçaları hazırlamakla başlayalım. Ben bu hırkayı her türlü iple yaptım. İncesinden kalınına her türlü ipten yaptım. Bu sefer bu ipleri tercih ettim çünkü bana Instagram'da BİM'den aldığımız iplerle ne yapacağımı bilmiyorum. Aldım ama elimde kaldı diyen arkadaşlar vardı. Ben de onlar elindeki ipleri değerlendirebilsin diye böyle altıgen bir hırka yapmaya karar verdim. Bu ipleri BİM'den aldım. Renk kodları siyahınki 999, böyle kömür grisi gibi olan koyu gri 009 ve açık gri de 007 renk kodları mevcut. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Hırka içinde 4 milim tığ kullanıyorum. Siz elinizdeki iplerin inceliğine kalınlığına göre tığ numarasını ayarlamalısınız. Bu iplerle ördüğümde ya da kek iplerde ördüğümde 4 milim yeterli geliyor. Ama Alize Cotton Gold'la ördüğümde 2,75 ya da 3 milim kullanıyorum genellikle. İpim daha ince ise 2,5 milim kullanıyorum. Ona göre ipinize göre tığ numarasını siz de ayarlayabilirsiniz. 2 tane altıgen parça hazırlayacağız. Birincisini hazırladım. İkincisini beraber örmeye başlayalım. Ben hırka anlatımını özellikle yeni başlayanlar için ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ya da tam tersi hızlı gelirse oynatma hızından yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Örgüde istediğiniz yere bakabilmeniz için ben bölümleri ayırıyorum. Bilgi verdiğim kısımları detay olarak, şimdi altıgen parça hazırlayacağız. Orayı da altıgen parça hazırlama olarak, sonrasında beden genişletme gibi bölümlere ayırıyorum. Oralardan bakabilirsiniz. Baştan sona nerede kalmıştım diye aramanıza gerek yok. Oradaki bölümlerden istediğiniz yere bakabilirsiniz. Birinci altıgen parçayı hazırlamıştım. İkincisine şimdi beraber başlıyoruz. Birinci sırada sihirli halka içine 6 tane üçlü grup yapıyorum. Benim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İki parmağınıza tutuyorsunuz. Sonrasında siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Sihirli halka için ipimi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Bir tane halka yaptım. Bunun farklı teknikleri var. Ben küçüklükten böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Tığla giriyorum. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. Hırkamız ikili trabzanlardan oluşuyor. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyoruz.
Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de bir ikili trabzan kabul etmiştik. Sırasıyla 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. Yani bir tane üçlü grup yapmış olduk. Altıgen hırka olacağı için bu halkanın içine 6 tane üçlü grup yapacağız. Ve arada 2 tane zincirimiz olacak. 2 zincir çektim. Tekrar halkaya girdim. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkinci üçlü grubunu da yaptım. Araya 2 zincir çektim. Halkaya giriyorum. Ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Halkanın içine 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Buradaki ipi kaçırmıyorum. Ve halkanın içine 3 tane ikili trabzan. 5 tane üçlü grubu yaptım. Şimdi 6.'ya geçiyorum. Araya 2 zincir çektim. Ve halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Orta kısım kapanana kadar. Sıra sonunda tekli trabzanla bitiyorum. Buradaki 2 zinciri elde edebilmek için tekli trabzanla bitiyorum. Başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3'ünü tekte çekerek tekli trabzanla sıra sonumu yapmış oluyorum. Buradaki tek trabzan da buradaki 2 zincirimi bana vermiş oluyor. Ben bir üst sırada da aynı renkle devam edeceğim. Siz ama farklı bir renge geçmek isteyebilirsiniz. Her sırayı farklı bir renk yapabilirsiniz. Onun için de buradaki ipi genişletiyoruz. Motif içinden geçiriyoruz. Burayı sıkılıyorsunuz. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Sonra bir üst sıraya farklı bir renk iple başlayabilirsiniz. Şimdi siz burayı böyle sıkıladığımızı düşünün. Ben aynı renkle devam edeceğim. İlk sırada sihirli halkanın içine 6 tane üçlü grup yapmıştık. Şimdi aralarda çektiğimiz 2 zincire 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her 2 zincirlik boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda tek trabzanla bitirmiştim. Bir üst sıra için tekrar 3 zincir çekiyorum. Hırka bitene kadar bu 3 zincir bizim bir tane ikili trabzanımız. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa geliyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Her köşede 2 tane üçlü grup olacaktı. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. En başta 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arada bir zincir çektim bir diğer boşluğa geçerken ve 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk 3 sırayı yeni başlayanlar için böyle detaylı anlatacağım. 3. sıradan sonra her şey kendisinin tekrarı. 3. sıradan sonra zaten bütün model anlaşılmış olacak.
Bir diğer boşluğa geçerken bir zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son 2 zincirlik boşluktayım. Arada bir zincir çektim. Oraya da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonundayız. Başlarken bir tane üçlü grup yapmıştık. Şimdi bu köşeyi de ikiye tamamlıyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken bir zincir çektim ve buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonlarında hep tek trabzanlarla biteceğiz. Yine tığın başına doladım. 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine girdim ve hepsini tek de çekerek tekli trabzanla bitirdim. İkinci sıramızda bitirdik. Üçüncü sıramıza geçiyoruz artık. Yine aynı renkle geçiyorum. Siz renk değiştirecekseniz ne yapıyorsunuz? Bu ipi genişletiyorsunuz. Motifi içinden geçirip sıkılayıp orada ipini yeteri kadar kesiyorsunuz. Üçüncü sırada artık arada tekli gruplar yapmaya başlıyoruz. Bu tekli gruplar her sıra arttığında birer birer artacak. Burada bir tane, burada 2, burada 3, 4, 5 diye devam ediyor. Şimdi üçüncü sıramızı yapalım. Bu sıra zaten detaylı anlatacağım son sıra. Sonrasında kendini tekrar eden bir model. Yine üçüncü sıra için 3 zincirle yükseliyorum. Bu da benim bir ikili trabzanım. Başlarken sadece bir tane üçlü grupla başlıyoruz. Yani aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak toplam 3 tane ikili trabzanla başlamış oluyorum. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum. Aşağıda bir zincir çekmiştik yine bir diğer boşluğa geçerken buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çektim. Buradaki köşelerde 3 sırada örsek, 300 sırada örsek hiç fark etmeyecek. Köşelerde hep 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 zincirlik boşluklarda değişen hiçbir şey yok. Köşeye geldim, 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Bir boşluktan diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çektim. Köşe boşluğuna geldim. Köşe boşluğu olduğunu nereden biliyoruz? 2 zincirlik boşluğumuz var. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Buraya geldim. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelin mantığı köşe boşluklarına 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapmak. Bir zincirlik boşluklara da 3 tane ikili trabzan yapmak. Bir zincir gördüğümüzde 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 zincir gördüğümüz yere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Model baştan sona aynı şekilde ilerliyor. Bir boşluktan diğer boşluğa geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Köşe boşluğuna geldim. 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Model her kenarda kendisini tekrar ediyor. Anlattığım şekilde devam edelim. Sıra sonunda bu köşede yine ikinci üçlü grubumuzu beraber yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Bir diğer boşluğa geçerken buradaki köşeyi tamamlıyorum.
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine sıra sonunda tekli trabzanla bitiriyorum. Tığın başına doladım. 3. zincirin içine geldim ve hepsini tek de çekerek sıra sonunu tamamlamış oldum. Ben 3 sırada bir renk değişimi yaptım. Şimdi ipimi genişletiyorum. Motifi içinden geçirdim. Sıkılıyorum ve ipi yeteri kadar kesiyorum. Daha sonrasında bu ipi gizleyeceğiz. Çok da kısa kesmemeniz gerekiyor. 3. sıramız bitti. Şimdi koyu gri ile devam ediyoruz. 4. sıradan devam ediyoruz. Tekli gruplarımız her sırada bir tane artacaktı. 4. sırada 2 tane tekli grubumuz olacak. Mantığı hiç değişmiyor. Ne kadar örerseniz örün, bunu bir battaniye boyutunda da yapabilirsiniz. Ne kadar yaparsanız yapın, mantığı değişmiyor. Bir zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Mantığı hiç değişmiyor örgün. Size bir sırada renk geçişiyle nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Sonrasında zaten dediğim gibi kendi tekrar eden bir model. Artık parçamızı yeteri kadar büyüteceğiz ve kolları ayırmaya geçeceğiz. Aynı şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. 4. sıra için tığa ilmek yaparak başlıyorum. İlmek için de yine sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla girdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben genelde ipi nerede kestiysem onun bir öncesinden başlıyorum. 2 ilmeği böyle tuttum. 2 ipi böyle tuttum. Köşeye girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yine ikisini birlikte alarak ikili trabzan yapacağız. İkisini birlikte aldım. İlmekten kalan ipi araya alıyorum ki gizleyebileyim. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa girdim. Yine ikisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. İpi arada yürüterek gizliyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa geldim. İkisini birlikte aldım. En sonunda bu dışarıda kalan ipi keseceğiz. Yine bir tane üçlü grupla başladım. Bir diğer boşluğa geçerken bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her sırada üçlü gruplarımız artacak demiştim. Burada bir taneydi, burada 2'ye çıkmış oldu. Arada bir zincir çektim. Köşe boşluğuna geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerimiz hiç değişmiyor. Modelde aslında değişen hiçbir şey yok. Yine buradan başladık. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz ve köşemizi yapacağız. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir, 2 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Bu modelde parçada anlatacağım. Son sırayda artık hep kendini tekrar ediyor, görüyorsunuz. Sıra sonunu da beraber yapalım. Sonrasında büyük parçamıza geçelim artık. Sıra sonuna kadar geldim. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çektim. Köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yaparak bu köşeyi de tamamlıyorum. Yine tığın başına doladım. İlk yaptığım ikili trabzan vardı. Onun tepesine geldim ve tekli trabzanla sıra sonumu yapmış oldum. Yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya başlayacağım. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Ben buradaki ördüğüm parçadan size anlatmaya devam edeceğim. Aynı şekilde örüyorsunuz. Ben burada kaç sıra örmüşüm? Bu parçada 18 sıra örmüşüm. Bu 18 ya da 20 sıra örmeyi neye göre belirliyoruz? Kol boşluğu oluşturabilmemize göre. Buradaki herhangi bir kenarı katlıyorsunuz ikiye ve
Böylece bir parçanızı hazırlamış oluyorsunuz. Kola dönüştürmüş oluyorsunuz. Benim buradan buraya ölçüm, kol boşluğum en az 21-22 santim olmalı. 21-22 santim yeterli geliyor. Ama siz daha salaş bir örgü yapmak istiyorsanız bu sıra sayısını daha da çok çoğaltabilirsiniz. Mesela en az 27 sıradan yapıyorlar. İki parçayı hiç beden büyütme yapmadan zaten çok geniş bir iki parça olmuş oluyor. Onları birbirine dikiyorlar ve hırka oluşmuş oluyor. Ama ben daha böyle üstümüze oturan bir hırka formu yapmak istiyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben size şimdi mantığını anlatacağım. Kendi iplerinizle ne kadar örmeniz gerekiyor onu da ölçüsünü vereceğim. Siz sonrasında zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Ben ipime göre ördüğüm 18 sırada 22 santime ulaştım. Bu benim için yeterli. Dediğim gibi salaş isteseydim daha da çok büyütebilirdim. Sıra sayısını çoğaltarak koltuk altı kısmını daha aşağılara alarak daha salaş bir görüntü verebilirdim. Ama ben dediğim gibi size anlatacağım şekilde, anlatacağım hırka formu şeklinde devam ediyorum. Şimdi siz ipiniz farklı benden. Ördünüz benim gibi 18 sıra. Sizinki 18 santim geldi. Bu kol boşluğu için yeterli değil. En az 21-22 santim olması gerekiyor. O yüzden demek ki ipiniz ince. Siz 18 santime ulaştınız. Bu kadar sayıda 22 santime ulaşana kadar örüyorsunuz. Benimle aynı sıra sayısında örmek zorunda değilsiniz. Elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı. Aynı ipi, aynı tığı da kullanabiliriz. Bu sefer de elimizin sıkılığı, gevşekliği değişecektir. O yüzden siz ölçüye uyarak örüyorsunuz. İpiniz kalınsa da illa benimki gibi yine 18 sıra örmüyorsunuz. Belki siz 16. sırada 22 santime ulaşacaksınız. O sırada artık bu altıgen parçaları örmeyi, büyütmeyi bırakıyoruz. Artık kolumuza ayıracağız ve sadece üç kenardan örmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadarki yapacaklarımızın mantığını tekrar anlatıyorum. 2 tane altıgen parça hazırlayacağız ve bir kenarını katlayıp böyle kol oluşturduğumuzda buradan buraya ölçüsü 22 santim olacak. 21-22 santim olacak. Burada beden genişliğini konuşmuyoruz. Kol boşluğunu konuşuyoruz. Şimdi çok büyük bedende olabilirsiniz, küçük bedende olabilirsiniz. Orada 21-22 santim belki size uymayabilir. Ya da aynı bedendeyizdir ama birimizin kolu incedir, biri kalındır. Orada da yine vücut tipimizden dolayı buradaki ölçüler değişebilir. O zaman ne yapacağız? En çok kullandığımız bir hırkayı aşağıya koyduk, altına koyduk. Bunu da üzerine koyuyoruz. Kol genişliği aynı oldu mu? O zaman burada artık altıgen parçaları örmeyi bırakıyoruz. Zaten en garantili yöntem de kendi giydiğiniz bir tane hırkanın, severek giydiğiniz bir hırkanın böyle ölçüsüne göre devam etmek. Ama siz yapıp satacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Kişiye bedenini, ölçüsünü soruyoruz. Ona göre 21-22 santim yeterli genelde ama çok büyük ya da çok küçük bedenlerde ya da çocuklara yapıyorsanız bu değişecektir. O zaman da yine kişiden sevdiği bir tane hırkasının ölçüsünü istiyorsunuz. Herkesin evinde en azından çocuğunun bir metresi vardır. Kolunun, severek giydiği bir hırkanın kolunun ölçüsünü size verir. Siz ona göre devam edersiniz. Beden genişliğini zaten ayarlayabiliriz ama kollarda dediğim gibi bedenimizin yapısına göre kollarımıza incelik, kalınlık farkı olabilir. Kişiden böyle bir şey isterseniz o da zaten giyebileceği bir hırka istediği için severek size onun ölçüsünü verecektir. Ona göre devam edersiniz. Böyle karşınızda bir muhatabınız yok. Siz böyle yapıp satıyorsunuz. O zaman standartlara göre yapacaksınız. Ölçülerini yazacaksınız satarken kişi onu bilerek alacak. Böylece de işte burası böyle olmuş, şurası şöyle olmuş deme lüksü yok. Çünkü kendisine göre sipariş verilmedi ve orada ölçüleri yazıyor. Siz standartlara göre yapacaksınız o zaman yapacağınız zaman. Verdiğim ölçülere göre yapacaksınız. Kişi kendisine uyuyorsa oradan alımını yapacak. Öncesinde anlatmıştım. Tekrar anlatmak istiyorum. Eğer satış yapmak istiyorsanız bir tane banka hesabı açtırıyorsunuz kendi üzerinize. İstediğiniz herhangi bir bankadan ister internet yoluyla, ister telefon yoluyla, isterseniz de yüz yüze banka hesabı açtırıyorsunuz. Kartınızın elinize alıyorsunuz bilgilerini. Sonrasında dolap olur, gardırop olur, şopiyer olur. İstediğiniz her yerde ya da yurt dışında satabileceğiniz yerlerde Etsy olur, başka platformlar olur. Oralardan
bilgilerinizi giriyorsunuz. Kart bilgilerinizi de giriyorsunuz. Sonrasında ürünlerinizi yerleştiriyorsunuz. Burada önemli olan çok fazla görsel eklemek, detay eklemek ve düzgün bir bilgi vermek, açıklayıcı bilgi vermek. Siz bir şey alırken nelere dikkat ediyorsanız onların bilgisini oraya yazın. Yani kolun ölçüsünü yazın, kolun koltuk altından bileğe kadar ölçüsünü yazın, bedenin genişliğini yazın, boyunu yazın, onun gibi. Hangi ipi kullandığınızı yazın. Sonrasında zaten buradaki platformlar güvenli. Kargo içinde güvenli. Siz kargoluyorsunuz, karşı tarafa gidiyor. Herhangi bir işte ben vermiştim de o kargoyu almadı. Kapıda ödeme zaten başka yerlerde yapıyorsanız yapmayın. İnsanlar alıyorum diyor, almıyor. Yani sipariş veriyor. Kapıda ödeme ile alacağım diyor, almıyor. Mağdur oluyorsunuz. Instagram'dan yapıyorsanız peşin fiyatına yapın ya da en azından öncesinden bir para alın. Yoksa yine mağduriyet yaşıyorsunuz. İnsanlar paranızı geri ödemiyorlar. Ya da almıyorlar, kargonuzu geri gönderiyorlar. O yüzden kendinizi koruyacak şekilde işinizi yapın. Güvenilir olun. Detaylı bilgi verin. Ben mesela görüyorsunuzdur belki Instagram'da çanta satışı oluyor da hırka satışı oluyor. Hikayelerde kime gidecekse hikayelerde detaylı şekilde paketlemesini yapıyorum, bilgisini yapıyorum, gönderiyorum. Kişi diyemiyor ki sen şurasını şöyle yapmasın diyemiyor. Zaten mesajlarda da karşılıklı bilgilerimiz, konuşmalarımız kayıtlı oluyor. Hikayelerde de ben bunu sabitliyorum. Karşıdaki kişiye herhangi bir bana art niyet kullanabileceği bir şey kalmamış oluyor. Siz de o konularda kendinizi koruyun. Ben bunu bir iki tane darbe yedikten sonra fark ettim, yapabildim. Siz onları yemeden en başta kendinizi koruyun. Her alanda olduğu gibi burada da kötü niyetli insanlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden örmekten de vazgeçmeyin. Bu insanlar sizi yıldırmasın. Kendinizi korumayı öğrenin sadece. Şimdi anlattığım gibi 2 tane altıgen parçayı hazırlıyoruz. Sonrasında kolları ayıracağız ve artık beden genişletmeye geçeceğiz. Orada da beden ölçüsünü vereceğim size. Altıgen parçaları hazırlarken son sırada bir kenarı örmüyoruz. 18 sıra örmüştüm ben. 5 kenarı 18 sıra şeklinde ördüm. Son kenarı örmedim. İpim nerede? Burada 5 kenarı ördüm. Bu son kenarı örmedim. Gördüğünüz gibi. Burada artık sıra sonunda bitiş yapıyorduk. Bu kenarı örmüyoruz. Çünkü ip koparmadan birleştirme yapacağız. Eğer siz dikerek birleştirecekseniz bu kenarı da örüyorsunuz. Dikerek birleştirecekler, iğne iplikle dikerek birleştirecekler her kenarı aynı sıra sayısında örüyor. Yani sıra sonuna kadar örüyorsunuz. Benim gibi ip koparmadan birleştirecekler bir tane kenarı örmüyorlar. Diğer ip koparmadan birleştirdiğim örgülerden de hatırlarsınız. Neden böyle yapıyoruz? Bir tane kenarı örmüyoruz ki hem birleştirme yapabilelim hem de birleştirme yaparken buradaki sırayı da tamamlayabilelim. Şimdi anlatırken daha detaylı şekilde anlayabileceksiniz. Ben bunu dikerek de yapabilirim ama benim amacım videoda ne kadar fazla teknik gösterebilirsem o kadar iyi. Çünkü bununla battaniye de yapabiliriz, hırka da yapabiliriz, yelek de yapabiliriz, her şeyi yapabiliriz teknikle. Şimdi 2 tane altıgen parçayı hazırlayalım. Benim gibi yapacaklar son bir tane kenarı örmesin. Dikerek birleştirecekler. Bütün kenarları örsün ve artık birleştirmede buluşalım. Ben burada 2 tane altıgen parçayı hazırladım. Diğer videolardan gördüyseniz ben bir tanesini hazırlarım. İkincisine ona bakarak devam ederiz. Bunda da yine 2 tane aynı parça olduğu için yine bir tane kolu birleştirdim ip koparmadan. İkincisini aynı şekilde yapacağız. İp koparmadan birleştirmede böyle birleştirdiğim yer böyle görünüyor. Üçlü gruplar karşılıklı denk gelmiş oldu. Siz dikerek birleştirdiğinizde de yine üçlü gruplar karşılıklı denk gelecek şekilde tepeleri alarak birleştirebilirsiniz. İğne iplik yardımıyla. Altıgen parçayı yine ikiye katladım. Burada son sırayı örmemiştim. Burası benim kol boşluğum olacak. Böyle birleştirdiğimde burası benim kol boşluğum olmuş olacak. Yine buradan buraya 22 santim. Siyah renkle 3. sıramı yapmadım burada. Bir sırayı eksik yapmıştık. Tüm sıralar diğer 5 kenar eşit.
Burada köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Karşıdaki köşeye geldim. Girdim ve kaydırdım. Bir zincir çektim. Burada tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. İp koparmadan birleştirmeye başladık. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki köşeye kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleştirmenin mantığı neydi? Diğer örgülerden de sağdaki boşluklara kaydır. Zincir çek. Soldaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yap. Burada benim eksik bir sıram var. Hem burayı tamamlamış olacağım hem de burayla birleştirmiş olacağım. Burada sağdakine geldim. Boşluğa kaydırdım. Bir zincir çektim. Soldakine geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Renginden dolayı anlaşılmayabilir ama mantığı boşluklara çalışmak. Sağdaki boşluğa kaydır. Zincir çek. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Sıra sonuna kadar, buradaki köşeye kadar değişen hiçbir şey yok. Sağdakine kaydırıyorum. Zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Biliyorsunuz bu yöntemle bir sürü hırka yaptık. Balaklava yaptık en son. İp koparmadan bir bütün şeklinde birleştirdik. Yine hep aynı teknikle yaptık. Şöyle örerek biraz göstermek istiyorum. Ne kadar görünebilirse şöyle. Arada herhangi bir boşluk bulunmayan, dikiş izi olmayan bir bütün şeklinde sanki örgünün devamıymış gibi görünen bir birleştirmemiz olmuş oldu. Dediğim gibi siyah renkle görünmüyor ama farklı renklerle yaptığımız örgüler vardı. Burada zaten mantığı önemli. Sağa kaydır, zincir çek, sola 3 tane ikili trabzan yap. Açık renkli olanlardan, görsellerden eklerim. Hatta elimdeki hırkalardan da gösterebilirim. Bunları da o şekilde birleştirmiştim. Gördüğünüz gibi birleştirme yeri burası. Sanki örgünün devamıymış gibi karşılıklı üçlü gruplar denk geliyor ve birleştirmiş oluyoruz. Sağdaki boşluğa kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Böylelikle birleştirmiş oluyoruz. Hem tüm sıraları eşitliyoruz hem de birleştirmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Köşeye kadar gelelim. Size anlatım yaptığım küçük motifte birleştirme mantığını tekrar anlatmak istiyorum. Açık renk olduğu için siyahla çok içime sinmedi. Biliyorsunuz içime sinmeyince de baştan sona söküyorum. O yüzden elimde motif varken göstermek istedim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Katlıyorum ve burada kol boşluğu oluşturuyorum. Bir zincir çekmiştim. Karşıdaki köşeye geldim. Kaydırdım. Ve tekrar bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluğu böylece oluşturmuş oluyorum. Köşeye geliyorum. 3 tane daha ikili trabzanla köşeyi tamamlıyorum. Büyük parçada da anlatmıştım. Sağ tarafa kaydırıp zincir çekiyorum. Sol tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem
kenarları birbirine birleştirmiş oluyorum. Hem de bu kenardaki eksik sırayı tamamlamış oluyorum. Sağa kaydır. Zincir çek. Sola 3 tane ikili trabzan yap. Sağa kaydır. Zincir çek. Sola 3 tane ikili trabzan yap. Buradaki köşeyi de tamamlamış olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Karşı köşeye geldim. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Burada ilk trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Böylece birleştirmiş olduk. Yine burada da aynı birleştirme tekniğiyle devam ettim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Köşeye geldim. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve ilk trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Bu şekilde kol boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Size farklı bir altıgen hırkada anlatmıştım. Biliyorsunuz onda sadece trabzanlar ve boşluklar çalışmıştık. Onda da yine kol oluştururken, kol boşluğu oluştururken ipimiz yine burada kalmıştı biri kolda kalmıştı. İpiniz varsa, fazladan ipiniz varsa bu noktada koldaki ipi kesmeyin. Sonrasında kol uzatmasına devam edersiniz. Ama ipiniz yoksa şu an için daha sonrasında ip temin edecek ve kollara devam edecekseniz orada kesersiniz. Beden genişletmeye geçebilirsiniz. Elinizdeki ip stoğuna göre şu an ipinizi ister orada kesin, istiyorsanız orada bırakın. Fazladan ipiniz varsa. Artık kolları oluşturduk ve elimizde sadece 3 tane kenar kaldı. Sırt kenarı, etek kenarı ve ön kenar. Artık ikinci aşamada bu 3 kenardan beden büyütmeye başlayacağız. Beden genişletmesine başlayacağız. Ve size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Oraya göre ilerleyeceğiz. Beden genişletmeye geçmeden öncelikle içeride kalan iplerimi temizliyorum. Sonrasında beden genişletmeye beraber geçiyoruz. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Öncelikle halkadan kalan ipi böyle çekiyorum iyice. Burada bir zincirle sabitliyorum ki yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Sonrasında bu ipi halkanın etrafından geçirerek gizliyorum. Sonrasında da ipimi kesiyorum. Burası önemli çünkü halkanın sonradan açılıp örgümüzün sökülmemesi için. En sonunda örgüyü esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Sonrasında buradaki iplerimiz var. Onlardan da bir tane göstermek istiyorum. Burada ipimiz kalmıştı biliyorsunuz. Aynı renk ipi, aynı renk motifte gizliyorum. Buradan ipimi aldım. Burada yine bir zincirle sabitledim. Sonrasında buraya kadar alıyorum. Bir zincirle buraya sabitledim. Buraya kadar geldim. Şimdi tam tersine ipimi alarak gizliyorum. Bunu yeni başlayanlar bilmiyor olabilir. Burada ipinizi keserseniz sökülme olacaktır. O yüzden ipleri gizlemek önemli. Burada bir tane ipi, buradaki bir tane ipi almıyorum ki buradan çektiğimde geriye ipim gelmesin. İpi geriye aldım. Ben buradan ne kadar çekersem çekeyim buradaki ip onun geri gelmesini engelleyecek. Buradan giriyorum. Ben sadece buradan girersem sonrasında giydiğimizde, yıkadığımızda bu ip yine çıkacak. O yüzden sadece buradan değil, bir alt motifteki sıradaki ipten de giriyorum. Böyle. Sonrasında ipimi alıp çekiyorum. Orada sıkılamış oluyorum. Sonra esnettikten sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde.
Bütün iplerimizi bu şekilde gizleyelim. Sonrasında beden genişletmeye geçelim. Şu an beden genişletme yapmadan bizim beden genişliğimiz buradan buraya 44 santim oldu. Size verdiğim yetişkin beden ölçü tablosuna göre sizin bedeniniz ne kadarsa o kadar demek ki daha artırmamız gerekiyor. Diyelim ki siz 50 santimlik bir beden genişliğine sahipsiniz. 44 santim burası. Demek ki 6 santimlik bir beden genişletmesine ihtiyacımız var. Yine diğer hırkalarda anlattığım gibi söylemek istiyorum. Hırka üzerimize tişört gibi yapışan bir şey değil. Şimdi ben size 50 santim ölçüyü standart olarak veriyorum. Mesela M bedende. Siz üst bedeniniz geniş olabilir, kollarınız geniş olabilir. Kendi hırkanıza göre ilerleyin lütfen. Sevdiğiniz bir hırkaya göre ilerleyin lütfen. Satacaksanız yine dediğim gibi standart ölçülere göre yapmanız gerekiyor. Kendi beden ölçünüze bakıyorsunuz. Ne kadarsa 67 santimse 67'den 44'ü çıkartıyorsunuz. O kadar sayı yani 23 santim artırmanız gerekiyor. Hırkalarda genelde sorulan beden genişliğimizi nasıl ayarlayacağız? Benimki nasıl olmalı oluyor. O yüzden bu hırka üzerinden devam ediyorum anlatmayı. Buraları detay olarak size aşağıda ayırmış olacağım. O dakika aralıklarına bakarak beden genişletmeyi nasıl yapacağınızı tekrar izleyebilirsiniz. Benim buradaki hırkamın genişliği 57 santim. Kekip kullanmıştım. Burada 20 sıra yaptım. Altıgen parçaları 20 sıra yaptım. Kolları ayırdıktan sonra yine aynı şekilde birleştirdikten sonra size gösterdiğim gibi birleştirdim yine. Üç kenarı 2 sıra ördüm. İkisinde de üç kenarı 2 sıra ördüm. Sonrasında ön kenarı iptal ediyoruz. Etekten ve sırttan 4 sıra daha örmüş oldum. Yani toplam 6 sıra bu tarafta, 6 sıra bu tarafta genişletme yapmış oldum. Toplam 12 sıralık bir genişletmem olmuş oldu. Ön kenarı bırakıp da artık eteği ve sırtı örmeye başladığımızda da ense boşluğumuz oluşmuş oluyor. Yani 4 sıra bu tarafta, 4 sıra bu tarafta 8 sıralık bir ense boşluğumu da oluşturmuş olmuşum. En son ipim burada kalmıştı. Sizin ipiniz küçük kaldıysa burada bir zincir çekip yeteri kadar ipinizi uzatıp kesebilirsiniz. Ama benim hem ipim yeteri kadar var hem de parçam küçük olduğu için yine bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve ipimi burada sıkılayıp yeteri kadar kesiyorum. Öncelikle buradaki ipimi gizliyorum. Kolum böyle burada, ipimi burada gizledim ve böyle döndürüyorum. Buradan üç kenardan örmeye başlıyoruz. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yine 4 milimle devam ediyorum. Tığın başına doladım. Burada iki köşenin birleştirme yeri var. En son kolu birleştirdiğimizde iki köşeyi birleştirmiştik. Birleşim yerine geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpi de arada gizliyorum. İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. 3 tane ikili trabzanla başladım. Araya bir zincir çektim. Bir sonraki bir zincir boşluğa geldim. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümüzde değişen bir şey yok. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirlik köşe boşluklarına da 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar gelelim. Eteğin köşesine kadar gelelim. Bir kenarı bitirdim. Etekteki köşe boşluğuna geldim. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Yine bu etek kısmını
Aynı şekilde örelim. Köşemizi yapalım. Ve buradaki kenarımızda bitirelim ve sıra sonuna kadar gelelim. İki kenarı daha örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Örmemizde değişen herhangi bir şey yok. Örerek üç kenarı dolandım. Sıra sonuna geldim. Arada bir zincir çekiyorum. Burada en başta bir tane ikili trabzanla başlamıştık. Onun tepesine geldim, kaydırdım. İkincinin tepesine geldim, kaydırdım. Üçüncünün tepesine geldim, kaydırdım ve boşluğa geldim, kaydırdım. En son bir zincirlik boşluğa kaydırdım ve ikinci sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir de benim bir ikili trabzanım. 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar araya bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde örerek bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak bir boşluktan diğerine geçerken arada bir zincir çekerek ve köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak yine 3 kenarı örelim ve buraya kadar gelelim. 3 kenarı da ördüm ve sıra sonuna geldim. Yine arada bir zincir çektim. Burada 3 zincir çekmiştik. Üçüncünün içine girdim ve kaydırdım. Burada bir bekleyelim önce. Devam etmeden. İki sıra artırdıktan sonra benim ölçüm 24 santim olmuş. Şimdi ön kenarı iptal edeceğiz diyorum. Sonrasında etekten ve sırttan devam edeceğiz. Ön kenarı iptal edeceğimi nereden anlayacağım derseniz bunu kolunuza geçiriyorsunuz. Bu sizin ön tarafınıza gelecek. Kolunuzu geçirdiğinizde bu noktada kolunuzu giyiyorsunuz. Ön parça sizin için yeterli büyüklükte ise, göğsünüzün yarısını geçecek kadar ilerlediyse orada bırakıyorsunuz. Özellikle 36 bedenseniz bu 2 sıra örme sizin için yeterli olacaktır. Ön kenarı artık iptal edebilirsiniz. Ben de normalde bu 2 sırada bitirebilirim ama ben 3 sırada bir renk değiştiriyorum biliyorsunuz. O yüzden 3. sırayı da öreceğim ki bir bütün olarak devam edebileyim. Yine 3 kenarı bir sıra daha örüyorum. Sonrasında artık ön kenarı iptal edip sırtı ve etekten örmeye devam edeceğiz. Daha büyük bedenlerde ne yapıyorum? Böyle 2 sırada bırakmıyorum. 4 sıra örüyorum. Ya da siz kendi beden genişliğinize göre yine kolunuzu geçirdiniz, giydiniz. Burası çok geride kaldı sizin için. Göğsünüzden geride kaldı. O yüzden örmeye devam ediyorsunuz. İstediğiniz sıra sayısı kadar 3 kenarı örmeye devam ediyorsunuz. Ben sizin o anki vücut genişliğinizi bilemediğim için herkesinkini kolunuza geçirin. Şimdi bir tane fotoğraf çekmeye çalışırım. Ben 3 tanesini ördükten sonra 3. kenarı bitirdikten sonra nereye geldikten sonra örmeyi bırakıyorum. Orayı da görmüş olursunuz. Ben gri iple 3. sırayı da yaptım. Ve en son böyle yine ipimi kaydırıp motifi içinden geçirdim ve ipi yeteri kadar kestim. Şimdi üzerime geçireceğim. Nerede örneği bırakıyorum, ön kenarı bırakıyorum, onu göstereceğim size. Kolu üzerime geçirdim. Buradaki ön kenarım artık bedenimin ortasına gelmeye yakınken bırakıyorum. Tam ortasına bırakmıyorum ki burada daha lastik kısmı öreceğiz. Sonrasında zaten örgümüz üst üste gelip birbirini kapatacak. Bu aşamada burada bırakıyorum. Tam ortaya gelmeden, buraya gelmeden bırakıyorum. Burada ipimi koparmıştım. Bunu da şimdi gizleyeceğim. Sonrasında yine koyu gri ile artık iki kenarı öreceğiz sadece. Sırtı ve etek kenarını öreceğiz. Bu beden genişletmede aslında sadece beden genişletme yapmıyoruz. Aslında boyumuzu da uzatmış oluyoruz. Şimdi iki kenarı örerken de hem bedenimizi genişleteceğiz hem de aynı zamanda boyumuzu da uzatmış olacağız. Bu haliyle parçanın beden genişliği 26 santime ulaşmış oldu bile. Diğer parça da aynı olacak. Bu haliyle daha ense kısmını oluşturmadan zaten 52 santime ulaşmış olacağım. Buradaki aralığı da verdikten sonra tam beden ölçüsünü size söyleyebilirim. Bu parçayı ister sağ ister sol parça yapabilirsiniz.
Bu şekilde örmeye devam eder. Burayı ön parça yaparsanız burası sizin giydiğinizde solunuza gelecektir. Bu şekilde yapar da burayı ön parça yaparsanız bu sefer giydiğinizde de burası sizin sağınıza gelecektir. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi koyu gri ile devam ediyorum. Sadece sırt ve etek kısmını örecektik biliyorsunuz. Ben burayı sırt yapıyorum. Burası ön olsun. Burayı örmeyeceğim. Burayı sırt yapıyorum. Dediğim gibi 36 ve daha küçük bedenseniz 2 sıra örmeniz sizin için yeterli gelecektir. Tığın başına doladım. Burası benim arka parçam. Hırkayı tam böyle koldan itibaren böyle birleştirdiğim yerden itibaren ikiye katlıyorum. Burada hırkanın tam ortası benim sırta başlayacağım yer üçlü gruba denk geldi. Sıkıntı yok orada da. Tığın başına doladım. İlmek yaptıktan sonra tam ortasına geldim. İkinci trabzan tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzanla başlıyorum. Arada bir zincir çektim. Ve bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sırttan örmeye başladım. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane ikili trabzanla başlamış olduk. Sonrasında devam ediyoruz. Yine örmemizde değişen herhangi bir şey yok. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sırt kenarını örelim. Köşemizi yapalım ve eteği de örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Burada sıra sonunda tekrar dönüş yapacağız. Artık ön kenarı örmeyeceğiz. İki kenarı örelim. Eteğin sıra sonunda devam edelim beraber. Buradan örmeye başladım. Eteğe geldim, köşeyi yaptım, örmeye devam ettim ve eteğin sonundayım. Köşeye geldim. Artık buradan yukarı çıkmayacağız. Çünkü burası ön kenarımız bizim. Arada bir zincir çektim. Bu köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü buradaki 3 tane ikili trabzanın biri bu kenara ait, 3 tane ikili trabzanın biri bu kenara ait. Bunu da örersem bu kenara devam etmiş olurum. O yüzden sadece bir tane üçlü grup yapıyorum. Sonrasında bir üst sıra için 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir, bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Artık döne döne örmediğimiz için bir tersinden öreceğiz, örgünün bir düzünden öreceğiz. Şimdi ters taraftan iki kenar örmeye devam ediyoruz. Bu kenarı örelim, etek kenarını, köşeyi tam şekilde örelim ve yukarı kadar çıkalım. İlk başladığımız yere kadar çıkalım. Orada tekrar 3. sırayı nasıl örüyorum devam edelim. Ben renk devamı olsun diye üçer üçer devam ettiğim için 3. kenarı da öreceğim. Yine size ölçüleri vereceğim. İki kenarı da ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Boşluğa geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Buraya en başta başlarken ortaya denk geldiği için bir tane ikili trabzan yapmıştım biliyorsunuz. Onun üzerine geliyorum. Bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonumu yapmış oldum. Sonrasında tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Arada bir zincir, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yine bu şekilde iki kenarı tekrar örüyorum. Eteğe kadar geliyorum ve artık buradan renk değişimi yapacağım için ipimi koparıyorum. Sıra sonunu tekrar size göstereceğim. Bu aşamada bu iki sıra zaten size yetmeyecektir. Ben en az 4 sıra yapıyorum iki kenarı örmeyi. O yüzden siz devam edeceksiniz yine. Ben renk değişimi yapacağım için 3. sırada sadece ipimi koparacağım. Yine örmeye devam edeceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Burada en son 4 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. O boşluğa geldim. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü zincirin içine yapıyorum. Boşluğun kendisine de yapabilirsiniz ama 3. zincirin içine yaptığınız zaman herhangi bir kayma olmamış oluyor. Şimdi ben burada bir zincir çekip artık ipimi yeteri kadar uzatıp koparıyorum. Kesiyorum. Önce 3 kenardan 3 sıra ördük. 36 ve küçük olanlar, daha küçük beden olanlar 2 sıra örse yeterli gelecek. Sonrasında ipimi değiştirdim ve 3 sırada sırt ve etek kenarını ördüm. Bu kenara artık dokunmuyoruz. Bu aşamada yine hem bedenimizi genişletmeye hem de boyumuzu uzatmaya devam ediyoruz. Bu 3 sıra yeterli olmayacak. Burası bizim ense boşluğumuz olacak biliyorsunuz. Diğer parçayı da aynı şekilde öreceğiz. Burada yeterli ölçüde ense boşluğuna ulaşana kadar iki kenarı örmeye devam ediyorum. Ben siyah renk iple yine iki kenarı 3 sıra öreceğim. Sonrasında diğer parçayı da, buradaki parçayı da aynı şekilde örmeye devam edeceğim. 2 eş parça hazırlıyoruz biliyorsunuz. Burada da 3 kenarı 3 sıra öreceğim. Sonrasında bir kenarı iptal edip ön kenarı iptal edip sırtta ve etekte 6 sıra öreceğim. İkisinin de eşit olması gerekiyor. Burada yine detay bilgisi olarak eğer siz iğne iplik yardımıyla dikecekseniz yine 3 sıra 3 kenardan artırma yapıyorsunuz. Sonra ön kenarı iptal ediyorsunuz. 6 sıra daha artırma yapıyorsunuz. Benimle aynı ölçülerde örecekseniz. Ben şu an benim yaptığım ölçüye göre anlatıyorum. Ben iki kenarı 6 sıra öreceğim. Ama siz yine önde nasıl bırakacağımızı göstermiştim üzerimizde. Yine üzerinize geçireceksiniz. İki parçayı ördükten sonra arkadan böyle tutturun dikmeden. Böyle karşılıklı iplerle tutturun. Üzerinize giyin. Herhangi bir kasma yapmıyorsa sonrasında dikersiniz. Yok kasma yapıyorsa büyütmeye iki kenardan devam edersiniz. Öncelikle en garantili olan sevdiğiniz bir hırkaya göre ilerlemek, yoksa üzerinize geçirmek, istiyorsanız da standart verdiğim ölçülere göre ilerlemek, bedeninize göre ilerlemek. Dikecekseniz bütün kenarları aynı buradaki gibi yapıyorsunuz. Birebir eş yapıyorsunuz. Sonrasında iğne iplik yardımıyla dikiyorsunuz. Ama yine kollardaki gibi bir birleştirme yapacağım ben. O yüzden buradaki en son kenarı örmüyorum. En son sırada 6. sırada bu kenarı örmüyorum ki buraya birleştirebileyim. Yaptığımda daha net anlaşılacak. O yüzden şimdi burayı yine siyah renkle 3 sıra öreceğim. Burada da aynı işlemleri yapacağım. Sadece en son sırada bu kenarı örmeyeceğim. O aşamada artık buluşalım. Örmede değişen herhangi bir şey yok. Burada beden genişletmeyi zaten örerek anlatmış oldum. Burayı bitiriyorum. Sonra buraya bitiriyorum. Ve en son sırtı birleştirmede buluşuyoruz. Bu parçada 3 kenarı gri renkle 3 sıra örmüştük. Sonra koyu gri ile ön kenarı iptal edip koyu gri ile iki kenarı örmüştük. Etek ve sırtı. Sonrasında yine siyah rengi geçtim ve 3 sıra etekte ve sırtta ördüm. Yani burada ense boşluğu için 6 sıra örmüş oldum. Bu tarafta da aynı şekilde devam ettim. Açık gri ile ördüm 3 sıra, koyu gri ile
eteği ve sırtı ördüm. Sonrasında siyahla devam ettim. Sırttan aşağıya doğru sırt ve eteği de ördüğümde tüm kenarlarım bitmiş olacak burada. Sırtta bir kenarı örmüyordum çünkü sırtta ip koparmadan birleştirme yapacağım. Burada 2 sıra var, burada 3 sıra var. Şimdi sırtta yukarıdan aşağıya doğru ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. 2 sıra ördüm. Şimdi 3. sırada sırtı birleştiriyorum.